sevgili dostlar, bu videoda A ile B arasında rastgele bir tam sayı üreten MATLAB algoritması tasarlayacağız. Algoritmamız kullanıcının vereceği A ve B sayıları arasında bir sayı üretecek ve bu sayıyı da ekrana bastıracak arkadaşlar. Bu sayısal loto gibi işlemlerde söz konusu olabilir. Yani sayısal lotoda da belli sayılar arasında rastgele bir sayı seçimi söz konusu oluyor. Bu algoritmayı bir fonksiyon haline getirip 6 kere çalıştırdığınız zaman bir sayısal loto üretmiş oluyorsunuz. Galiba 6 sayıdan oluşuyordu diye biliyorum. Dilerseniz fazla zaman kaybetmeden algoritmamızı tasarlamaya başlayalım arkadaşlar. Sonrasında da çıktılarını beraber görelim. Şimdi öncelikle CLC ve clear all ifadelerini kullanalım arkadaşlar. Her seferinde temizleme işlemini yapsın bizim için. Şimdi display kullanıcıya şöyle bir yazı yazdıralım. Diyelim ki gireceğiniz tırnağı açmayı unutmuşum. Bir tırnak bir parantez yapalım. Şöylece yazalım. Gireceğiniz ifadelerde A küçüktür B olmalıdır. Hatta bunları i ile yapalım. Şimdi kullanıcıya bu şekilde ekrana yazımızı yazdırdık. Daha sonra devam edelim arkadaşlar. Ne diyelim? Kullanıcıdan bir A sayısını alalım isterseniz. Şöyle yapalım. Bir saniye. A eşit diyelim arkadaşlar. Input'la alıyorduk değil mi? Input. Lütfen A sayısını giriniz diyelim kullanıcımıza. Şöylece ekranımıza bastıralım. Daha sonrasında B eşittir. Input. Lütfen B sayısını giriniz diyelim arkadaşlar. Şu şekilde de ekranımıza bastıralım. Şimdi daha düzgün olsun. Tamamdır. Şimdi sevgili dostlarım. Kullanıcıdan bunları aldıktan sonra random değerler oluşturacağız. Random değer oluşturmak için rt diyelim. Random değerler oluşturmak için kullanılan ifademizde a artı a minimum değerimiz artı random yıldız b eksi a diyelim arkadaşlar. Burada ne demek istiyorum ben? Şimdi ben bu şekilde bir ifade kullanırsam diyor ki arkadaşlar a'ya diyor b eksi a, yani arasında b'den a'ya kadar kaç sayı varsa, mesela a'ya 5 b'ye 10 verdik. Burada çıkardığımız zaman 5 oluyor. A sayısına random bir şekilde 0 ile 5 arasında bir sayı ata diyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu random işlem anlamına geliyor. Daha sonrasında f1'in ile şöyle ekrana yazımızı yazdıralım. Diyelim ki arkadaşlar şöyle parantez içerisinde %g aralığındaki rastgele üretilen sayı %g diyelim arkadaşlar. Hatta bunlar arasına da bir çizgi koyalım. %g'lerin yerine ne koyacağız arkadaşlar? Birincisinde küçük sayı, ikincisinde büyük sayı arkadaşlar. Üçüncüsüne de rt ifadesini koyalım. Rt değişkenin içerisine atamıştım arkadaşlar. Şöylece bir çalıştıralım. Şöyle bir hata verdi. Bir saniye tekrar çalıştıracağım. MATLAB'imde ufak bir hata meydana geldi. Ondan dolayı arkadaşlar şöylece tekrardan çalıştırdım. Şimdi çalıştırıyorum kodumu. Lütfen A sayısına giriniz demiş. Şuraya bir yanlışlıkla üst işareti koymuşuz da neyse. 10 ile 15 aralığında bir sayı üretti. Bakın 14 üretti. Tekrar aynı sayıları yazayım. Daha farklı bir değer üretecek. Bakın 15. 15 aralığında 11 üretti. Şayet siz burada diyelim ki 15 dahil olmasın, A da dahil olmasın diyelim. Tamam mı? A artı 1 diyeceğiz arkadaşlar. Artı bu diyeceğiz. Çalıştıralım. 10 ve 15 dedim arkadaşlar. 15 değerini dahil edecek. Bir dakika şöyle yapalım. Tekrar çalıştıralım.
10-15'i geldik 13'ü bastırdı. 10-15 dedim 10'u bastırdı. Ben 10'u da dahil etsin istemiyorum arkadaşlar. Diyelim ki böyle bir durum söz konusuysa burada if else bloklarını kullanabiliriz. Eğer R'de eşit A söz konusu ise arkadaşlar tekrardan bu işlemi yapsın. Tamam mı? Şunu ben alayım. Bir dakika. Aynen öyle. Böyle bir durum varsa tekrardan aynı işlemi yapsın. Else durumunda arkadaşlar şöyle yapsın. Bunu bastırsın. Tamam mı? Bir de şöyle bir şey ekleyelim. Burayı bir for döngüsünün içerisine eklemek istiyorum ya. Şurada mesela x eşittir x artı 1 diyelim. Yani tabii ki daha kolay yoldan yapılabilir miydi? Belki yapılabilirdi arkadaşlar. X eşittir 1 diyeceğim. Şöylece şuraya alıyorum. While x ne diyelim? Eşit bir durumu söz konusuysa arkadaşlar ne yapsın? Böyle bir durum varsa bu bloğu çalıştırsın. Hatta şu else bloğuna da hiç ihtiyacımız yok. Else bloğu gereksiz. Şöyle yapabiliriz. Tamam. Daha buna şöyle diyeceğiz. End diyeceğiz ki bitsin. Bir daha end diyelim. Bu da bitsin. Şöylece de bastıralım. Bir çalıştırayım arkadaşlar. 10-15 değerlerini girdim. Bakın 11 eksi de 1 olarak bastırdı. Tabii burada şöyle bir hata da var arkadaşlar. Else durumunda da ne diyeceğiz? Break diyeceğiz arkadaşlar. Çıksın buradan. End diyelim. Böyle olsun. Tamam. Bir daha çalıştırayım. 10-15 diyelim. 12 değerini bastırdı. Ve çıktı. Yine sorunumuz yok. Bir daha bakalım. 10-15 diyelim. 14'e 1 gelmiş. 10-15 değerini bastırdık. Bir daha 14 geldi. 10-15 değerini bastırdım. 11 geldi. Gördüğünüz üzere 10 değerinde 15 değerini de almıyoruz arkadaşlar. Hatasız bir şekilde tabi hatalı giriş yaptım. Tekrar 10-15 değerini girelim. Gördüğünüz gibi daha farklı değerler alıyoruz. Bu artıyı yanlışlıkla basıyorum. Her seferinde hata veriyor. Evet, temel olarak algoritmamız bu şekilde arkadaşlar. 10-15 aralığında sayılar aldık. Siz eğer 10-15 aralığı 15 ile 10'u dahil etmek istemiyorsanız, öyle bir durum yoksa gelirsiniz, dahil etmek istiyorsanız, öyle bir sınırınız da yoksa bu döngüye hiç gerek yok arkadaşlar. Burayı alırsınız direkt olarak, şuraya yapıştırırsınız. X'li ifadeye de gerek yok. Olduğu gibi çıktısını alırsınız arkadaşlar. Hiçbir sorun da yaşamazsınız sevgili dostlarım. Son bir daha deneyelim. 10-15 diyelim. Gördüğünüz gibi yine hatasız çalıştı arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuşumdur. Şuradaki şeyde hata varmış bu arada. RT yazacağımıza RD yazmışız. Size zahmet bir kere daha çalıştırayım. Hatasız bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yani temel olarak algoritmamız bu şekilde çalışıyor sevgili dostlarım. Umarım anlaşılır olmuşumdur. Birazcık karıştırdım bu döngüyü falan içine sokarak ama sizlerin anladığından da eminim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyerek bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.